Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Uzun zamandır program yapmıyorum. Araya Ramazan girdi. Ramazan girince biliyorsunuz insan yorgun oluyor. İş, güç, oruç tutunca da biraz zor oluyor. Ama Ramazan'dan sonra değişik programlarla, değişik böyle güzel röportajlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Yarın bayramın birinci günü. Size bu programda kitap okuma alışkanlığımdan bahsedeyim. Ben ortaokul yıllarında Yavuz Bahadıroğlu'nun kitaplarıyla tanıştım. Özellikle Sunguroğlu. Kitapları gerçekten müthiş. Yani o zaman beni böyle cezbetmişti böyle. Bir okuduğun zaman bırakamıyordun kitapları. Eğer çocuklarınıza tarihi aşılamak istiyorsanız Yavuz Bahadıroğlu kitaplarını kesinlikle tavsiye ederim. Ortaokul yıllarında tanıştım kitaplarla ve bu alışkanlığımı hiç bırakmadım. Kitap okumayı çok severim. Arabamda kitap vardır. Çantamda kitap vardır. Evim kütüphane gibidir zaten. Nerede bir kitap bulsam alırım, yanıma getiririm. Böyle özellikle Finlandiya'da da mesela kütüphanelere gidiyorsunuz. Kütüphanelerde bir bölüm vardır. İnsanlar evdeki kitaplarını getirir bırakırlar. Yani okumuştur artık ama kütüphane kitapları değildir. Okumuşlardır, oraya getirirler, başkası alır, okur. Diğeri getirir, bırakır, gider. Böyle kitaplar vardır. Ben genellikle oradan alırım. Kütüphanenin kendi kitaplarından almam, oradan alırım. Çünkü oradan alırken ben ya onun bir zamanı yok, şeyi yok. Hem ben marjinallerine yani köşelerine hep yazı yazarım, not alırım. Böyle yaklaşık 15-20 dakika günde sesli kitap okurum. Biliyorsunuz Finlandiya'da yaşayanlar için diyorum. Biliyorsunuz Fince çok zor bir dil. Bazen 3-4 tane vokal peş peşe gelebiliyor. Bazı kelimeleri telaffuz etmeniz zor olabiliyor. Eğer sürekli okumuyorsanız zaten çok sıkıntı çekersiniz. Kelimeleri daha iyi böyle telaffuz etmeniz için ben tavsiye ederim. Fince'yi daha iyi konuşabilmeniz için kesinlikle tavsiye ederim. Kitap okuyun. Ama ben sadece Fince okumam. Ben Türkçe'de kitap okuyorum. İngilizce'de kitap okuyorum. Fince'de okuyorum. Hangi kitaptan hoşlandıysam onu okurum. Kitap okumak gerçekten de insanın böyle hayal dünyasını çok genişletiyor. Böyle bazen işte burada oturuyorsunuz, açıyorsunuz kitabı. Oradaki karakterlerle özdeşiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki ya işte böyle İspanya'nın bir köşesindesiniz veya Amerika'dasınız veya başka Hindistan'dasınız. O karakterin oturduğu evin içindesiniz. O karakterin arkadaşlarıyla beraber yolda gidiyorsunuz. Yani o karakterin işlediği bir suçu veya kazandığı bir ödülü, o zevki, o suçu, o şeyi böyle karakterle beraber oturduğunuz yerde paylaşıyorsunuz. Kitabın ben iyi olup olmadığını yani yazarın iyi bir yazar olup olmadığını ben şöyle bakıyorum, şöyle analiz ederim genellikle. Eğer bir kitabı okuduğumda o karakteri gözümde iyi canlandırabiliyorsam, o karakterin yaşadığı evi, yeri, o mekanları, o kitabın içinde geçen mekanları böyle detaylarına kadar kafamda canlandırabiliyorsam ben o kitaba genellikle iyi yani o yazara iyi bir yazar diyorum. İspanyalı bir yazar vardı. İsmi şu an aklımda değil. Geçen sene vefat ettiydi benim bildiğim. Kanserden öldüydü. Kitapları müthiş. Kitaplarını okurken böyle her detayı görebiliyorsunuz. O adamın, o karakterin hangi caddede gittiğini, o caddenin işte kaldırım taşlarından kenardaki duvar taşlarına kadar hepsini böyle kafanızda canlandırabiliyordunuz. Çok güzel kitaplar önüme düşüyor. Bugün böyle elimde bir kitap var. Norveçli bir yazarın. Yaklaşık 160 sayfasını okudum. Kitap şeyden bahsediyor. Bir gençten bahsediyor. Genç normal olmayı seviyor. Yani böyle öne çıkmayı. Hani biliyorsunuz şu an zaten sosyal medyada da şurada da bu da herkes ben ünlü olmak istiyor. Herkes ünlü olmak istiyor. Bu da tam tersine hiçbir zaman yani böyle yürüyen bir kalabalığın ortasındaki hiç kimsenin bakmadığı, görmediği işte bir sınıftaki böyle herkesin parmakla göstermediği biri olmak istiyor. Yani normal biri olmak istiyor. Böyle göze çarpan, öne çıkan, ünlü olmak isteyen biri olmak istemiyor. Öyle bir kitap. Gerçekten de girişi çok güzel. Ben yaklaşık 160 sayfa okudum. Onu biraz okuyacağım. Siz de dinleyin. Hem bakın Fince nasıl böyle, nasıl bir dil. Böyle
burada hükümet genellikle şunu söylüyor. Yani bu yabancılar neden Fince öğrenmiyor? Böyle şikayet ederler. Halbuki gerçekten de yani eğer zaten burada doğduysanız bu dil sizin için çok kolay, yani sorun yok. Ama dışarıdan geldiyseniz, özellikle 25 yaş üzeri geldiyseniz, bir akademik background'ınız yoksa yandınız. Şunu söyleyeyim, yandınız. Öyle bir dil. Çok zor bir dil. Biraz okuyayım, birkaç sayfa böyle günlük okumaya çalışacağım. Aslında bunları böyle hani işte size göstereyim. İşte ben kitap okuyorum. Böyle bir amacım yok benim. Ben yani kameralar olsun olmasın yine okurum. Çok zevk alıyorum. Ama olur da bir arkadaş örnek alır. Onun için arada bir böyle kayıt yapayım sizlere. Hem beraber izleriz. Hem ben kendimi böyle hani şeyden izliyorum bazen, işte YouTube'dan. Yani ses de çok değişik geliyor. Konular da çok değişik geliyor. Şimdi başlayalım. Mitä Buzz Aldrin ajatteli viimeisenä yönä ennen raketin laukaisemista? Huomenna minä olen avaruudessa. Olen ensimmäisiä ihmisiä siellä. Me havaitsemme kuun. Lähestymme kuuta. Suuntamme laskeutumisaluksen varovasti sen pölyiselle pinnalle. Balsattiin. 36 tunnin kuluttua lasken jalkani kuun kamaralle. Aion kävellä siellä. Minä. Mitä Buzz Aldrin ajattelee tultuaan kotiin, vietettyään vuorokaudet karanteenissa ensimmäisenä yönä kotona perheen luona. Sen jälkeen kun on harjannut hampaansa. Kun on harjannut hampaansa, mennyt makuhuoneeseen, riisuutunut ja kömpinyt peiton alle. Olen käynyt kuussa. Olen todella ollut avaruudessa. Se olin minä. Minä olen ollut siellä ja nyt olen taas täällä. Makuhuoneessa. Matolla. Makuhuoneessa. Matolla on minun jalanjälkeni, niin kuin rauhallisuuden meressä on minun jalanjälkeni. Lähes 400 000 kilometrin päässä täältä, toisella taivaan kappaleella. Sellaisena öinä on mahdotonta nukkua. On mahdotonta saada aivot hidastamaan vauhtia. Kun on matkustanut 40 000 kilometriä, ei voi puhua jarruttamisesta. Silloin voi vain ajaa kolarin. Lisää unta. Sellaista, mikä ei ala eikä lopu terävinä katkoksina, vaan laskeutuu tyyneesti kasvojen ylle ja pimentää maailman. Unta, johon et voi luottaa sekuntiakaan. Ja naurua. Naurua alakerrasta, radion ääntä ja sadetta ja askelten narinaa ja ovia, joita avataan, ruokaa, jota tarjoillaan, ja minun suuni, joka pureskelee, mutta ei suostu puhumaan, ei halua sanoa mitään, kysymyksiä, joita esitetään, ja iltapäiviä, jotka hukkuvat joukkoon, öitä, jolloin olen valveilla. Istun ikkunassa, en niin kuin lintu, vaan niin kuin lammas, pää verkkoaiden väliin juuttuneena, ja uni näyttää kuvien epätasaista virtaa. Laivamatkan, Hellen, Isän, Jornin, taitouimarit, jotka täyttävät koko Stockholmin. Sykkivinä ympyrämuodostelmina pitkin järveä, ja me seisomme rannalla taputtamassa. Tiivis ihmisjoukko Stockholmin ympärillä, ja taitouimarit vaihtavat muodostelmaa, muuttuvat joutseniksi, merikäärmeiksi ja kukiksi. Äiti keskellä uimahatussaan. Äiti palaa joukkueeseen ja vieressäni seisoo Jorn veljensä huoneessa, ja me yritämme sammuttaa ja sytyttää kattovaloa, mutta emme murra kootia. Ja jonkun on pyydettävä meitä pysähtymään. Me kulutamme katkaisijan loppuun. Meille sanotaan, ja leikkaan ruusut vinasti. Panen ne maljakkoon ja täytän sen vedellä. Vien se isoisän yöpöytä, ja hän ilahtuu kukista. Ja kun varovasti taitan terälehtiä sormenpäilläni, näemme, että ruusujen seassa makaa Helle yhdessä polkupyörän lähetin kanssa, ja isoisä, katso, miten kauniita hän sanoo. Ja minä, niin, mutta ei se ole helppoa. Ja me katsomme kukkia. Eihän mikään ole helppoa. Isoisä nauraa ja antaa minulle kiikarin.
pörröttää hiuksiani ja katson helle kiikarilla ennen kuin nojaudun taaksepäin. Taivutan päätäni niin kauas taakse kuin pystyn. Näen meteoriitit, jotka syöksyvät meitä kohti, ja isoisä panee pois kiikarinsa. Laskee sen maahan. Etkö enää tarvitse sitä, kysy. Osoitan kiikaria ja isoisä minulle. Pää takakennossa, ei, en enää tarvitse sitä. En kun ne ovat niin lähellä kuin nyt. Ja sitten uni muuttuu taas mustaksi. Nukun pitkään, ja kun herään, pääni on selvempi, poutasaa, ja Hafstein istuu tuolillani. Verhot on vedetty sivuun. Ulkona sataa vettä, pilvistä, mutta on silti valoissa. Aurinko melkein pilkahtaa pilvipeiton läpi joissakin paikoissa. Hei, hän sanoi. Ääneni, hei. Mitä kuuluu? Mikä päivä tänään on? Makaan sängyssä, puristan sormillani lakanaa. Perjantai, hän vastaa. Tauko. Ja sitten, tästä voi tulla hyvä päivä, hän sanoi tähystellen ikkunasta ulos. Ajattelin, että sinua ehkä huvittaisi nousta tänään ylös, tavata muut. Voimme lähteä ajelulle, jos haluat. Haluan pois tästä huoneesta. Haluan jäädä tänne. En koskaan lähteä ulos. Joo, sanon okei. Hyvä juttu. Voit käydä suihkussa, joka on käytävän varrella. Olen pessyt vaatteesi. Ne ovat tässä, hän sanoi, osoittaen kirjoituspöytään. Nähdään sitten myöhemmin aamiaisen. Okei. Joo. Hän lähtee ovea kohti, mutta seisautuu oviaukkoon. Kääntyy minua kohti niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa. Ennen viisauden sanoja. Oven avausrepliikkiä. Mutta Hafstein ei sano mitään. Hän odottaa hetken ennen kuin menee ulos. Sulkee oven perässä. Olin hyvin painava. Painoin 1000 kiloa. Minulla oli magneetit kengän pohjassa. Nostin peiton varovasti sivuun. Heilautin jalkani patjan yli reunalle. Lasken ne kylmälle lattialle. Kipristelen varpaitani. Eivätkä linnut laulaneet ulkona. İşte Fince böyle bir dil. Gerçekten de böyle hani daha önce duymadıysanız çok böyle kaba bir dildir. Sondan eklemeli, Türkçe gibi. Böyle çok değişik şeyler. Şeyin ortasında KG olur. Bazı harfler kelimede değişebiliyor. Türkçede de var bunların örneği. Bugünlük burada bırakalım. Kitap okumaya devam edeceğiz. Değişik kitaplarla karşınızda olmaya çalışacağım. Ben zevk alıyorum. Umarım siz de zevk alırsınız. Bu bir gösteri değil, bir şey değil. Bu bir tamamen bir hayal dünyanı geliştirmektir. Telaffuz, konuşma şeyini geliştirmektir. Bir de yaşadığımız toplumun içindeki, yani yaşadığımız toplumun dilini bilmek içindir. Kendinize iyi bakın. Finlandiya'dan selamlar. Hayırlı bayramlar.